Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şairoğlu. Bu sefer sizi Avrupa'dan selamlıyorum. Geçen hafta Avrupa'da çeşitli uluslararası etkinliklere katıldık. Azerbaycan'ımızı ve Türkiye'mizi savunduk. Çünkü buna gerçekten ihtiyaç var bugün. Uydurma Ermeni yalanlarının yıl dönümü olan 24 Nisan arifesinde Türk düşmanları yine harekete geçmişler. Bu nedenle bizler de evde oturamazdık. Bugün Fransa'nın Strasbourg kentindeyiz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bahar oturumuna katılmak için buradayız. 24-28 Nisan tarihlerinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bahar oturumu çalışmalarına devam etti. Gündemdeki ana konular Ukrayna'daki savaş ve Türkiye'deki depremiydi. 100 yılın faciası olarak adlandırılan Şubat depremi Avrupa'da da ciddi bir şekilde tartışılıyor ve Avrupa Konseyi de bu konuyu masaya yatırdı. Hatta 27 Nisan'da Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki resmi heyeti tarafından ayrı bir konferans da düzenlendi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi milletvekilleri, sivil toplum temsilcileri ve medya temsilcilerinin katıldığı bu konferansta Türkiye'deki deprem kurbanları, depremzedeler anıldı. Türkiye'ye destek ve Türk milletiyle dayanışma mesajları verildi. Azerbaycan heyeti de toplantıda tam olarak temsil edildi. Bir diğer önemli müzakereler ise Agit'te gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da önemli tartışmalar yaşandı. 24-25 Nisan tarihlerinde Agit'in Viyana toplantısı çatışma bölgelerindeki işkence ve diğer hukuk ihlalleri vakaları hakkındaydı. 57 ülkenin büyükelçileri, diplomatları, sivil toplum temsilcileri ve medya temsilcileri bir araya gelerek Agit bölgesindeki çatışmaları görüştü. Bir insan hakları savunucusu olarak ben de bu tartışmalara yakından dahil oldum. Agit İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi tarafından düzenlenen çatışma bölgelerinde işkence gerçekleri ve uluslararası insancıl hukukun diğer ciddi ihlalleri konulu uluslararası konferans 24 Nisan tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da start götürdü. Agit üyesi olan 57 ülkenin büyükelçileri, diplomatları ve devlet kurumlarının resmi temsilcilerinin katıldığı toplantıda Agit coğrafyasında yaşanan güncel çatışmalar ve işkence vakaları geniş çapta ele alındı. Etkinlikte konuşarak Ermenistan ile Azerbaycan arasında son haftalardan yaşanan gerginlikler ve Erivan'da Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri bayraklarının yakılması da dahil olmak üzere Ermeni toplumunda artan nefret propagandasına ilişkin açıklamalarda bulundum ve Ermenistan'ın işlediği savaş, muharebe suçlarını, muharebe cinayetlerini gündeme getirdim. Ermenistan'da esir tutulan ve sürekli işkenceye maruz kalan 2 Azerbaycan askeri Akşin Babirov ve Hüseyin Ahundov hakkında konuşarak Ermenistan'ın uluslararası hukukun gereklerini ağır bir şekilde ihlal ettiğini söyledim ve Agit üyesi ülkelerden bu konuda Erivan'a baskı yapmalarını istedim. I want to express my concern, deeply concern about the burning of the flags of Turkey and Azerbaijan in Liberty Square in Yerevan yesterday, and it happens on the background of ongoing tension in the South Caucasus. Unfortunately, it is a choice of most part of Armenian community, I think, because during the European Championship held in Armenia a couple days ago, the state flag of Azerbaijan was burned again. And unfortunately, when the dialogue and peace talks between Azerbaijan and Armenia continue, such extreme steps are being taken in Armenia, and the representative of Armenia mentioned about the 44-day Second Karabakh War and talked about the war crimes. We all remember those days when the Armenian army attacked the civilians in Azerbaijan, especially civil settlements in Ganja city, in Berda, in Mingechevir, and more than 100 civilians were killed during these missile attacks. And also after that tripartite agreement between Armenia, Azerbaijan and Russia signed on 10th of November 2020, because of landmines burned by Armenian troops, more than 300 civilians and soldiers were killed in Karabakh of Azerbaijan. Konferansın ikinci günü daha yoğun geçti ve o gün 2 konuşma yapmak zorunda kaldım. Çünkü 24 Nisan tarihini kullanmaya çalışan Ermeni tarafı daha fazla temsilciyle temsil olunuyordu ve Azerbaycan ve Türkiye iftira atmakla meşguldü. Bu bağlamda tüm suçlamalara cevap vermeye kendime borç bildim. Etkinlikte konuşarak
Ermənistanın Azərbaycana karşı işlediği savaş suçlarını, müharibə cinayətlərini anlattım ve Hocalı soykırımı, Ağdaban ve Karadağlı trajedileri, Banis ayrım katliamı ve 1991 yılından bu yana Ermeniler tarafından gerçekleştirilen diğer katliamlar hakkında bilgi verdim. Ermənistanın savaş suçlarının belgelendiğine dikkat çekerek Azerbaycan Cumhuriyet Askeri Başsavcılığı bünyesinde kurulan Soykırım Müzesi hakkında da bilgi verdim ve bu müzede sergilenen delil ve kanıtların önemine dikkat çektim. In 1992, the policy of ethnic cleansing and massacre was carried out against Azerbaijanis in Karabakh and other areas. And I want to talk about the concrete facts because today's topic is about the documenting the torture that happened in the conflict zones. A few months ago, I visited the Genocide Museum, which was established at the Azerbaijan Military Protector's Office in Baku. And frankly speaking, I have seen concrete evidences of massacres and genocides carried out by Armenia since 1991. And I would like everyone sitting here to visit this museum when they are in Baku. The museum located in the Military Protector's Office displays personal belongings of Azerbaijanis killed during the Kocaeli genocide, Karadağlı and Ağdaban massacres, Banis Iron massacre and other atrocities made by Armenia. And this is all history and cannot be denied. Here the Armenian representative talked about the Azerbaijan and tried to spread biased information again. However, it should also be reminded that during the 44-day war of 2020, the Armenian army targeted civilians in Azerbaijan, and as a result, more than 100 civilians were killed in Ganja, Berda, Terter, and other cities. Armenia's war crimes continue today as well. The war has been over for 3 years, but even today, civilian and military Azerbaijanis are killed as the result of the explosion of landmines in the liberated territories, and the vast majority of these landmines were produced in Armenia in 2021. Aynı gün yaptığım ikinci konuşmam Ermeni tarafının itirazına sebep oldu ve Ermenistan'ın Agit'teki büyükelçisi benim konuşmama nota verdi. Konuşmama başlamadan önce ise Ermenistan'ın eski ombudsmanı Arman Tatoyan'ın Avrupa Konseyi uzmanı olarak sunularak konuşma yapmasına itiraz ettim ve Ermeni ombudsmanının Azerbaycan ve kardeş Türkiye'ye karşı faşist açıklamalarını hatırlattım. Ermeni ombudsmanı Arman Tatoyan'ın Azerbaycan topraklarının işgalini meşrulaştırdığını ve 44 günlük savaş boyunca Ermenistan'ın işgal politikasını açık şekilde savunduğunu belirterek Ermenistan'ın devlet düzeyinde savaş suçları işlediğini de toplantı katılımcılarının dikkatine sundum o gün. Bu konuşmam Ermenistan temsilcisinin tepkisine neden oldu ve Ermenistan'ın Agit'teki daimi temsilcisi, büyükelçisi veto hakkını kullanarak benim konuşmamı kesmeye çalıştı. 2 kez konuşmam durduruldu o gün. Buna rağmen yine 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef aldığına, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'deki sivil hedeflere roket atıldığına dikkat çektim. Daha sonra ise Ermenistan'ın gömdüğü mayınlar konusunu gündeme getirerek Ermenistan'ın 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmadan sonra bile kara mayınları işlemeye devam ettiğini söyledim. İşte gerçek bir diplomatik savaşı hatırlatan o görüntüleri sizlerle de paylaşmak isterim. Gentlemen, just in front, please. Thank you, Mr. Chair. My name is Ahmet Shahidov. I'm from Turkish Institute for Democracy and Human Rights. And before starting my speech, I just want to briefly comment on the speech of Armenian representative. She mentioned about the 44-day Karabakh War and so-called hatred in Azerbaijan towards Armenia. I just want to kindly remind you that 2 days ago in Yerevan, in Liberty Square of Yerevan, the state flags of Turkey and Azerbaijan were burned, and it's somehow the part of state policy in Armenia. And first of all, I want to express my protest to the choice of panelists in today's session, because Mr. Arman Tatoyan is not the person how he is introduced to us. Arman Tatoyan is not a human rights defender. He is the former ombudsman of Armenia, and actually in former Soviet republics, ombudsmen defend the interest of the governments, not the rights of citizens. And if you want to know
who is Arman Tatoyan, just do a quick Google search, and Tatoyan is a person known for his nationalist views and is always defends and justify the occupation of Azerbaijani lands, the mining of territories and war crimes. I would also like to ask all panelists, especially Arman Tatoyan. Okay. Thank you, Mr. Moderator. I would like kindly ask you to urge the speaker to speak on the topic of this event. I speak on the topic. Otherwise, I would kindly ask you to switch off his microphone, because whatever he is saying, whatever false accusations are being voiced here, have nothing to do with the topic of today's meeting. Thank you. I speak on the topic. I just briefly expressed my protest. The floor now to finish, and then I will offer the floor to Mr. Tatoyan. But just let's keep the word and Okay. stick to the time offered. Okay. There are 57 member states here, and all 57 countries represented here defend the territorial integrity of all countries, including the Republic of Azerbaijan. I would like to ask all panelists to comment on the occupation of Azerbaijani lands, because all countries represented by you defend the territorial integrity of Azerbaijan. And Thank you, Mr. Moderator. I would kindly repeat my request. We cannot hear you. Mr. Moderator, I kindly request you to urge the speaker to speak on the topic of today's meeting and refrain from promoting here official agenda of its government. We know how work goes in Azerbaijan, and please urge the speaker to speak on the topic. Thank you. Please. Mr. Moderator, thank you. I would like to emphasize that, unlike Armenia, we do not instruct representatives of civil society to speak about the truth that is known to everybody. Thank you. I would like to remind our esteemed delegates that you will have the right to reply at the end of the session. Now I will turn back to the speaker, and you have 1 minute and 9 seconds, please, to finish. I'm very sorry that this platform becomes the political fighting between Armenia and Azerbaijan, but representative of Armenia tries to silence my speech and limit my freedom of expression. But anyway, I just want to ask the panelists about to comment on the burning on landmines in liberated territories, especially Mr. Tatoyan. You always criticize Azerbaijan on war crimes. How do you see the burning landmines in liberated territories of Azerbaijan, because there are thousands of landmines burned by Armenia during the last 30 years, and especially after the 44-day Karabakh War in 2021 and 2022, Armenian troops burned landmines May I ask in you to Azerbaijani stick to the topic of Thank you this for your session, attention. please? Evet değerli izleyiciler, bugünkü Azerbaycan gündemini burada Avrupa Konseyi'nde sunduğum yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.